Herkese merhaba. Umarım sağlıklı ve iyisinizdir. Moraliniz de iyidir. Bugün ne yapacağız? Hemen ona geçelim. Şimdi bu elimde görmüş olduğunuz dokulu fincanlardan yapacağım. Bunun yanında yine aynı ebattaki fincanlara nasıl üzerine bitki dokusu veririz onu da göstereceğim. Bunu yaptıktan sonra fincan olarak kullanabilirsiniz, saksı olarak kullanabilirsiniz. Aslında birçok işlevsel şeyde kullanabilirsiniz. Her zamanki gibi malzemelerimizi sayarak başlayalım. Tabii ki seramik çamurum, bir kase suyum ve süngerim, balçığım ki olmazsa olmazdır, düzeltme aletim pil kulağı, bıçağım, fırçam ve çubuğum. Bir de doku vermek için bulduğum dantel. Siz herhangi bir şey de kullanabilirsiniz. Bir yün hırka, başka bir sehpa örtüsü, keten bir bez de olabilir. Ve de bahçemde kapımın önünden aldığım küçücük limon çamları. Limon çamıyla yaptığımda fincanımda limon kokacak gibi hissediyorum. Çok hoşuma gidiyor. Etraftan bulduğunuz böyle ufak tefek yaprakları da kullanabilirsiniz. Şimdi önce yaptıktan sonra doku vereceğiz. Çamurumu alıyorum. Aslında söylediğim gibi benim bir plaka açma makinem var. Fakat ben burada siz de görün diye bunu oklavayla açacağım. İsterseniz şöyle yumruklayabilirsiniz de bazen yumruklamak da iyi gelir tabii. Böyle iyice yumruklarsınız. Çeviriyorum çamurumu ve açmaya başlıyorum. Evirerek, çevirerek çamurumuzu açtık. Şimdi bir düzeltmeye başlıyorum. Şimdi dantel serdiğinizde ve doku çıkardığınızda dokusu yine değişecek. Bu dümdüz zemin kalmayacak. Tabii ki dantelin dokusu olacak. Ama böyle çamur düzeltmeniz hem çamura iyi gelir hem de içinde kalan buradaki bu havaları görürsünüz. Havayı da nasıl çıkartacağım? Şöyle ufak hava balonlarına deliyorum ve de bastırarak düzeltiyorum. Bastırmaktan korkmayın. Çamur bozulacak diye korkup bunu yapmazsınız. İçinde hava kalır. Sonrasında sizi daha çok üzer. Çok fazla hava kalıyorsa anlayın ki iyi yoğurmamışsınızdır çamuru. Arkasını çeviriyorum. Arka tarafını da düzelteceğim. Arada bir düzelttiniz. Bunun yerine kredi kartı da kullanabilirsiniz. Önünde toplanan çamuru temizlerseniz iyi olur. Ve de bunu yaparken böyle küçük hareketler yapmayın. Çamurunuzu çizilir ve güzel olmaz. Keskin hareketlerle bunu düzelteceğinizi düşünün. Çok ilginç bir şekilde çamur düzelecek zaten. Şimdi bunu yaptıktan sonra ne yapıyorum? Şöyle kullanacağım yeri ayırıyorum. Ve bu parçamı mutlaka bir poşetin altına koyuyorum. Buzdolabı poşeti, çöp poşeti, birçok poşet kullanabilirsiniz. Nemli bir bez olabilir. Onu kullanabilirsiniz. Biraz sonra onu kullanacağım. Ve bu da kurumasın. Burada poşetin altında dursun. Şimdi ne yapacağım? İlk dokum dantelimi alıyorum. Üzerine seriyorum. Ve de oklavamla bu danteli buraya iyice yediriyorum. Çok hızlı hareketler yapmayın. Dantel birikir. Çok hızlı yaptığınızda. Şöyle düzelterek giderseniz daha iyi olur. Bunu böyle bir iki kere daha şöyle geçiriyorum. Aynı zamanda çamurumu da çok inceltmemeye çalışıyorum. Sadece dokumu versin. Çok azıcık bir doku çıksa bile olmadı diye düşünmeyin. Çünkü o boyandığında ve sırlandığında en ufak detaya kadar her şeyi çıkacak. Şimdi bunu kaldıracağım ben. Piştiğinde en ufak buradaki örgü, ilmek hepsi görünüyor zaten. Şimdi kaldırıyorum. Dokulu bir dantelim oldu artık. Şimdi bunu ne yapacağım? Ben böyle bir bardak buldum. Bunun ölçüsünde yapacağım. Ama bir ölçü kullanmak zorunda değilsiniz.
Ben sadece böyle düz, yani bunun etrafında yapmayacağız. Ayrıca yapıştıracağız biz. Bunu sadece ölçü olarak kullanıyorum. Önce şu uç kısmından başka bir yerine harcamayayım. Çamurun gidip burasından kesmeyeyim ki bu tarafını rahatça kullanabileyim. Buraya koyuyorum ve altı ne kadar olacak onu buluyorum. Bunu da nasıl yapıyorum? Bunu çevirdikten sonra birazcık daha dış kısmından, yani şu çamurun inceliği kadar bir yer bırakalım. Oradan şöyle bir yuvarlağımı çıkartıyorum. Bu benim tabanım olacak. Tabanımı kestim. Bir de köşeyi kullan. Daha kenara bile kullanabilirsiniz. Böyle bir tabanım oldu. Bunu şimdi kenara ayırıyorum. Sonra şu parçayı da çıkartalım. Bunu da mutlaka poşetimin altına koyuyorum. Şimdi buna göre sararak bunun ebatında, yani bunu çevreleyecek kadar bir çamur çıkartacağım. Onu da cetvel ya da düz bir sopa kullanabilirsiniz ki düzgün olsun. Şimdi şurayı bir düzgünce cetvelimle kesiyorum. Bunu yapmak zorunda mısınız? Hayır. Göz kararı da yapabilirsiniz. Ben sadece daha düzgün olmasını istediğim için yapıyorum. Şimdi burayı da çıkartacağım. Şöyle düz olsun. Şurası bana yeter. Kullanmayacağım yer şurada bir dursun. Bunun yeteceğine eminim. Alıyorum. Fincanımı bir ölçüyorum. İsterseniz yüksekliğini bu kadar da bırakabilirsiniz. Altında böyle bir yerde kalabilir. Ama ben tam burası kadar yapacağım. Şöyle tuttuktan sonra bunu zeminde yaparsanız daha iyi olur. Elimizde alıp evirip çevirmeyelim. Şöyle şuradan işaretimi koyuyorum. Tam birleşme yerine koyuyorum bunu. Tam birleşme yerine. Şöyle işaretimi koyuyorum. Altına da şöyle bakın buradan şöyle şuradan bir işaret koyuyorum. Şimdi artık ölçüm çıktı. Bu kalan parçayı kaldıracağım şimdi ama kalan parçayı da değerlendirebilirsiniz. Şöyle mesela yaptıktan sonra kenarına bir Y yapabilirsiniz. Ya da bu mesela bu ufacık parçayı işte şöyle bir yuvarlak keselim hemen. Ya da dikdörtgen olarak bırakabilirsiniz. Böyle kenarlarını kıvırıp temizlerseniz, biraz sonra bunu da yapacağım yine. Böyle temizleyip koyarsanız bu da fincanınızın yanına ufak bir lokumluk da olabilir ya da başka şekilde de kullanabilirsiniz. Artan parçaları da böyle değerlendirebilirsiniz. Ben şimdi bunları da kenara alacağım. Kullanacaksınız, lütfen katlamadan alın. Bunu da koyalım kenara. Evet. Şimdi bardağımın şu altı için cetvelimi alıyorum tekrar, düzgün çıksın. Şu ölçüsü tamdı zaten. Şuradan dümdüz parçamı da kestim. Evet. Artık burada bunu ve bunu kullanarak fincanımı yapacağım. Bu arada sapını da dantelli yapabilirsiniz. Şöyle alayım tekrar. Sapı içinde şöyle bir şey ayırdım. Sapımız da dantelli olsun. Şimdi bunlar fincan şekline gelecek. Fakat şu anda gördüğünüz gibi inanılmaz yumuşak. Böyle her şekle girip çıkıyor. Dolayısıyla bunu yaptıktan sonra kenara koyun. Her parçayı kenara koyuyorum. Bunları üst üste koyabilirim. Ve üstünü poşetle kapatarak 15 dakika kadar bekleyin. Bu sırada diğer fincanımızı da yapabiliriz. Ona da küçük limon çamlarımızı koyacağız. Çamurumu tekrar açtım. Yeniden düzeltiyorum. Bu kadar çamur zaten bana yeterli olacak. Arka tarafını çeviriyorum. Hava varsa çıkarmayı unutmayın. Evet. Tekrar bardağımı yine bu tarafına koyuyorum ki burayı harcamayayım. Yani gidip şuradan yaparsanız burası yetmeyebilir. Mümkün olduğu kadar kenardan, yine birazcık dışarıdan kalacak şekilde
Biraz daha dışarıdan pay bırakarak altı çıkarıyorum. Gördüğünüz gibi böyle bir altımız oldu. Ve şuraya alayım. Bu çamurları böyle atmayın kenara. Mutlaka toparlayın, birbirine iyice yapıştırın ve de bir poşetin altına koyun lütfen. Bakın poşet setini. Kesiyorum. Cetvelimle yine ölçümü alıyorum. Boyunu bu kadar yapacağım ben. Kıvırıp ölçebilirsiniz. Şimdi ihtiyacım olan çamur bu benim. Burayı tekrar çıkartıyorum. Bardağımı koyuyorum. Ve de siz bunu dediğim gibi santimle ölçebilirsiniz. Şöyle bardağıma yerleştiriyorum çamurumu. Ve tam birleşim yerini işaretliyorum. Açtıktan sonra şuradan da kesiyorum. Şimdi bunu ölçmenin farklı bir yolunu göstereyim. Mesela böyle bir bardak bulamadınız. Böyle bir bardak bulamadınız. Siz daha büyük ya da çok daha ufak bir şey yapmak istiyorsunuz. Ne yaparsınız? Bir yuvarlak kestiniz. Yuvarlağın etrafına böyle ipi geçirip tam bitim yerini tutuyorsunuz. Sonra onu çamurunuzla ölçtüğünüz zaman bakın tam boyu çıktı. Bunu işte daha büyük bir yuvarlığa ölçebilirsiniz. Mesela böyle bir şey yapmak istiyorsanız iple kestiğiniz şeyin çapını ölçtükten sonra onu tutup çamurunuzu ona göre kesebilirsiniz. Bu da farklı ve kolay bir yöntem. İlla bir şeyler kullanmak zorunda değilsiniz. Şimdi bunun üstüne bitkilerimi yerleştireceğim. Bu sırada diğer çamurum, yani diğer planladığım ve kestiğim çamur kenarda beni bekliyor. Birazcık kendisine gelsin. Yapraklarımı yerleştirdikten sonra birazcık da şöyle yerlerini belli ediyorum. Ve de üzerinden oklavayla geçiyorum. Burada dikkat etmeniz gereken en önemli şey çamurunuzu çok inceltmeyin. İncelmesin. Evet, gördüğünüz gibi buraya bunlar girdi. Şöyle bir tanesini göstereceğim. Hop. Çektiğimde bütün izi burada görebilirsiniz. Bunu şimdi kaldırmak zorunda mısınız? Hayır, tabii ki değilsiniz. Bu şekilde poşetin altına da koyabilirsiniz. Ben bu şekilde bekleteceğim. Şimdi tabanımı ve altı diğer tarafa koyacağım. Ve bununla uğraşırken beni bekleyen dokulu, dantel dokulu fincanımı yapmaya başlayacağım. Bunu da poşetin altına koyuyoruz. Evet. Beni bekleyen parçalarımı aldım. Şimdi bunlar birazcık beklemişlerdi. Beklediği zaman gördüğünüz gibi o çamurun yumuşak hali gidecek ve beni o kadar da zorlamayacak. Yani çok yamulup yumulmayacak. Dolayısıyla daha kolay yapabileceğiz. Şimdi bunun altına niye deko yaptım? Çünkü çevirdiğimde de yani altına baktığımda burası doku olsun istedim ben. Siz tabii ki düz de yapabilirsiniz. Bir önemi var mı? Yok. Ama çok tatlı görünebilir. Bunu altı olarak kullanacağım. Bardağımı buraya yapıştıracağım. Her zamanki gibi ne yapıyorum? Hemen önce bir şu parçamı nemli süngerimle, suyum burada, iyice sıkıyorum. Ve bir nemli süngerimle temizliyorum. Şöyle temizlemeye devam edeceğim. Yine de şimdi bakın böyle bir temiz hale getirdim. Bunu da çevireyim. İyi gelir bu nemli sünger. Temizlemeye devam ediyorum. Şimdi ne yapacağım? Önce bunu yapıştırmaya hazırlayacağım. Şöyle çevirip bu şekilde yapıştırdığınızda burada bir bombe olur. Bu üst üste geldiğinde bir bombe görürsünüz. İsterseniz tabii ki burayı bombe gibi bırakabilirsiniz. Yedirmek de biraz zor olabiliyor. Yani orada bir bombe oluyor ve doku olduğu için doku kaybolabilir. Şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Böyle üst üste bırakıp ben buraya düğmeler taktım. Yapıştıracağım bu iç kısımları, birbirine değen yerleri tırtıklıyorum. Ama şimdi öyle yapmayacağım.
Birbirine geçireceğim böyle. Hafif dokusu yine kaybolacak. Benim için problem mi? Hayır değil. Şimdi böyle yapmayacağım. Bunu böyle de yapamıyorum. Böyle tam birbirine de yapamıyorum. Çünkü çamuru yedirmem gerekiyor. Bu şekilde yaparsanız tam birleşmeyecektir. O yüzden çamurumu şöyle koyuyorum. Bıçağımı dik değil, hafif eğimli. Bakın bıçak size bakıyor zaten. Hafif eğimli olarak şuradan şöyle bir alıyorum. Buranın böyle size baktığını göreceksiniz. Sonra çamurumu tekrar çeviriyorum. Ve de burayı da aynı yöne doğru alıyorum. Böyle yapmamın sebebi oradan öyle keseyim, buradan böyle keseyim değil. Çevirip hep aynı yöne, size doğru bakan yere kesebilirsiniz. Sonra tırtıklamaya başlamadan önce şöyle koyup bir tekrar ölçüyorum. Çünkü bazen elinizde evirip çevirirken boyu değişebilir. Şimdi bakıyorum. Tam buraya göre olduğunu da gördüm. Ve de yapıştırdığım yer gördüğünüz gibi burası tam üst üste geliyor ve aynı duvar kalınlığında devam edecek. Şimdi ne yapıyorum? Çamurumu tekrar açıyorum. Ve de tırtıklamaya başlıyorum. Çubuğumla her yerini tırtıklıyorum. Yapıştıracağım her iki tarafı. Ve de bunu lütfen bolca yapın. Benim bunu yapmak için farklı aletlerim var. Ama bunu siz görün diye böyle yapıyorum. Bakın böyle karalıyorum. İyice karalıyorsunuz. Çeviriyorum. Bu tarafını da aynı şekilde karalamaya devam ediyorum. Evet, iyice karaladım. Hiçbir yeri kalmadı. Şimdi altını da üste yapıştıracağım. Buraya yapıştırıyorum. Ben buraya yapıştırmayı tercih etmiyorum. Buraya yapıştırdığımda daha düzgün oluyor. Tekrar arkasını çevirip düzeltmeniz de gerekmiyor. O yüzden çamurumun yapışacak olan yüzeyinin, yani bu kenarlarını ne tırtıklıyorum. Evet, iyice tırtıkladım. Ve de yine altını yapıştıracağım için alt kısmını iyice tırtıklıyorsunuz. Boş hiçbir yeri kalmasın. Her yerin tırtıklandığından emin olun. Tırtık ve balçık ne kadar bol olursa o kadar iyi olur. Evet, şimdi ne yapıyorum? Fırçayla sürmeyi çok tercih etmiyorum ben. Direkt elimle alıp bu tırtıkladığım zemini, iki tırtığımı yaptım. Bir de balçığımı sürüyorum. İki tırtık, bir balçık diyorum. Şimdi burayı kapattım. Her yeri kapandı eminim. Ve de bunun tek tarafına uhu gibi düşünüyoruz. Balçık bir tarafa, her iki tarafa tırtık yapıyoruz. Balçığı sadece bir tarafına sürüyoruz. Aynen uhuyu nasıl bir tarafa sürüyorsak. Şimdi bunu alıyorum elimdeki parçayı. Ve şöyle tutarak bu şekilde yerleştirerek, bakın çamuru yerleştiriyorum. Nasıl daha iyi görebilirsiniz? Şu zemine tırtıkladığım yeri şöyle oturtarak yukarıdan, önden ve arkadan iterseniz böyle oraya oturacaktır. Hissedeceksiniz zaten. Bakın böyle durabiliyor. Koyup bırakmıyorum yani. Birazcık şöyle yukarıdan itmeniz bile yeter. Çeviriyorum. Yerleştirdim. Ve de bu iki kısmı şöyle birbirine denk getiriyorum. Evet. Şu anda birbirine de denk geldi. Buraya da bir basıyorum şöyle. Kestiğiniz yer birbirine denk gelmezse lütfen oradan tekrar kesin. O denk gelecektir. Birazcık da düzelttim. Fincanım artık buraya oturdu gördüğünüz gibi. Ve de dokulu, dantelli bir fincanım olacak. Şimdi bunu ne yapıyorum? Önce şurada hafif bir iz olacak. Bu arada ellerinizin çok kuruduğunu hissederseniz lütfen şöyle azıcık nemlendirin. Vıcık vıcık su olmasın tabii ki. Hiçbir zaman suya değip düzeltmiyoruz. Size düzelmiş gibi gelir ama düzelmez. Elleriniz şöyle eski görüntüsüne kavuşsun yeter. Kuru olmasın. Şimdi ne yapıyorum? Mutlaka içeriden destek yapıyorum elimi. Ve bu tarafa doğru biraz daha geriden başlayacak şekilde fincanımı böyle çekiyorum.
Çamuru buraya bir yerleştiriyorum. Sonrasında da şu alt kısımdan tutarak yukarıya doğru çekiyorum. Elinize alıp yapmayın bunu. Ben şu anda göstermek için yapacağım. Bu alt kısmını şu aşağıdan yukarıya doğru küçük küçük çekin ki oranın danteli de çok fazla bozulmasın. Bakın böyle yukarı doğru getiriyorum. Alttan aldığım parçayı. Bu şekilde iyice yapıştırmaya devam edeceğiz. Dışını bu şekilde yapıştırdıktan sonra iç yüzeyinde yine yapıştırdığımız yeri göreceksiniz burada. Onu da yine baktığı yöne doğru çekerek yapıştırmaya devam ediyoruz. Mutlaka dışarıdan destek yapın. Parmağınızın yetmediği yerde bir çubuk kullanabilirsiniz. Şöyle tahta çubuk olabilir ya da tahta bir kaşık olabilir. Tahta kaşığı da hep aynı yöne doğru çevirerek, yani çekerek çamuru düzeltiyoruz. En altına tabii ki eliniz yetmeyecek. Elinizin yetmediği yere de ne yapıyoruz? Şöyle fırçamı ıslatıp suyunu iyice süzdükten sonra yine dışarıdan destek olarak temizlediğim her yeri balçık var mı yok mu kapatmaya çalışıyorum. Bütün içini. Ve içinde alt kısmında açık olmadığına emin oluyorum. Göstereceğim şimdi nasıl olduğunu, iç alt kısmını. Şöyle duvar kısmına iyice bastırarak dibinin de böyle her yerinin yapıştığından ve boşluk kalmadığından emin olduktan sonra artık fincanımı düzeltmeye başlayabilirim. Onu da nasıl yapıyorum? Her zamanki gibi şu alttan tutup bu sefer bunda doku olduğu için hafifçe yukarıya doğru çekiyorum. Hafifçe yapmanız yeterli. Bakın şöyle çevireyim. Küçücük minnacık şöyle çekmeniz yetecektir. Yukarıya kadar çekmeyin ki doku gitmesin, kaybolmasın. Her yerini güzelce düzeltiyorum bardağımın. Her yerini yapıştığından da emin oluyorum. Ve bardağımı güzelce düzeltiyorum. Artık temizlemeye geçebilirim. Temizlemeyi de nasıl yapıyorum? Yine süngerimi iyice sıkıyorum su kalmayana kadar. Önce şu ağız kısmından başlıyorum. Çünkü dantel çamuru inceltip aralara girecektir ve bu ağız kısmının çatlaması kolaylaşacaktır. Şöyle o yüzden birazcık ağız kısmını düzeltmeye başlayarak biraz çamurumu rahatlatıyorum. Oraları çatlamasın. Ondan sonra şu alt kısmını şöyle ufak hareketlerle düzeltmeye devam ediyorum. İçine de destekle yine bu şekilde düzeltirseniz için düzelttiğiniz yeri hep dışarıdan destek olun. Fincanımız oldu. Şimdi buna ne yapacağım? Bir de kulp yapmayı düşündüm. Kulbu da dantelden olsun. Şu birleştirdiğim yere şöyle buna bir kulp yapıştıracağım. Bu çok uzun. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz. Dantel şeklinde yapmak zorunda zaten değilsiniz. Burada önemli olan şey çatlamasın çamurumuz. Şu fincanı buraya koyayım. Şimdi bu böyle ince olduğu için ve kenarda durduğu için çatlamaya başlamış. Bu çatlakları görüyorsanız nemli süngerinizle bir rahatlatın çamur. Bir kendine gelsin. Çok kuru olduğunda ve çevirdiğinizde bu şekilde çatlamalar olacaktır. Biz tabii ki içe çevireceğiz ama o zaman da böyle şeyler yaşarız. Bunları yaşamamak için çamurumuzu nemli tutuyoruz. Kulp çamurumuzu. Şimdi çeviriyorum. Kulbumu önce tasarlıyorum. Buraya böyle bir kulp yapıştırabilirim diye düşünüyorum. Böyle dantel görünümlü bir kulbum olsun. Şöyle alt kısmını, tamam, peki biraz daha kısaltalım. Şöyle bir yuvarlak keseceğim. Güzel görünmesi için yapıyorum bunu. Şimdi bunu bu arada böyle de yapabilirsiniz. İçi dantelli olur, dışı düz olur. Bu da gayet güzel olur. Bu şu görüntüde gayet güzel olur. Bunu böyle buraya yapıştıracağım. Aslında şöyle bir şey de tatlı olur. Tersini kullanmak da iyi fikirmiş. Rahatlatmaya devam edelim.
Bu tarafını da şöyle hafif yuvarlakça kesiyorum. Düz de bırakabilirsiniz. Tabii ki yuvarlak kesmek zorunda değilsiniz. Ve tekrar kıvırdığımda çamurum çatlamasın. Azıcık daha çamurumu şöyle bir ıslatıyorum. Çok kuru olursa söylediğim gibi çatlar. Çok kuru olmasın. Şimdi bu benim sapım olacak. Bunu çevirip buraya bu şekilde biraz daha yukarı koyabilirim. Bu şekilde yapıştıracağım. Biraz daha kıvıracağım. Şurayı da biraz daha böyle yapalım. Evet. Kulbumu buldum. Şimdi bunu nasıl yapıştıracağım buraya? Bir de bu şekillerin bozulmasını istemiyorum. Burada böyle bunlar görünsün istiyorum yuvarlak yuvarlak. Nasıl yapıyorum? Kulbumu takacağım yeri işaretliyorum çubuğumla. Alt kısmını da işaretliyorum. Sonra her zamanki gibi burayı tırtıklıyorum. Alt kısımda işaretlediğim yeri de bolca tırtıklıyorum. Yapıştıracağım yeri tırtıklıyorum. Gördüğünüz gibi burası yapışacak. Ve de burası yapışacağı için burayı tırtıklıyorum. Sonrasında her zamanki gibi balçığımı alıp bolca sürüyorum. Bakın bolca sürdüm. Yani oraya yapıştırdığımda balçık yukarı taşabilir. Dışarı taşabilir pardon. Bunu da yapıştırdım. Sonra şöyle içten destek yapıyorum elimle. Bunu buraya itiyorum. Kırılmasın. Bunu da buraya itiyorum. Ve buraya bir sabitliyorum önce. Söylediğim gibi dantel nedeniyle yani dantel bastığınız için böyle ayırdığınızda araları açılmaya başlayacak. Şimdi onu da göstereceğim. Şimdi bu yuvarlak yerleri kalsın istiyorum ben. Böylece görünsünler. İyice bastırıyorum. Yapıştığından emin olduktan sonra yine fırçamı mutlaka suyunu süzüyorum. Şöyle etrafındaki bütün balçığı alıyorum. Ve de çatlama riski olan yerleri de şöyle küçük küçük temizliyorum. Şimdi alt kısmını da alıyorum. Burayı da temizledim. Buranın da yapıştığından eminim. Alt kısmında etrafını tertemiz yapıyorum. Gördüğünüz gibi. İçini de temizleyelim. Bunları sonra zımparayla da alırız. Ama mümkün olan en temiz şekilde bırakalım. Evet. Dantel fincanımız tamamlandı. Kulbunu da yapıştığından eminim. Şimdi kaldırıp sizlere göstereceğim. Dantel fincanımız tamamlandı. Kulbumuz da dantel şeklinde oldu. Öyle tatlı mı tatlı, güzel bir fincanımız oldu. Kaldırmadan önce dikkat etmeniz gereken başka bir husus da şu. Bunu böyle bıraktığınızda kulp ağırlığı verip arkaya doğru kendini bırakacaktır. Ve buradan kopabilir. Çünkü şu anda çok ıslak. O yüzden şuraya bir destek koyacağım. Bu desteği sonra geri dönüşümünü yaparım diyorsanız böyle bir çamurla yapabilirsiniz. Çamuru alıp şöyle yapıp tam buraya bunu ittirmiyorum. Kulbumun şeklini buldum çünkü. Çamur burada destek olacak şekilde burada böylece bırakıyorum. Bir sürede fincanımı açıkta bırakacağım ki su gitsin. Kaldırırken de yamulmasın. Ama bu çok kısa bir süre olacak. 10 dakika, 15 dakika sonra artık bunu poşetleyip kaldırabilirim. Şimdi bu şekilde kenara koyuyorum. Ve de mutlaka buraya desteğimi de koyuyorum ki kulbum arkaya gidip kopmasın. Artan ufak çamurumu şöyle elimde alıp yuvarladım. Biraz önce de göstermiştim. Biraz şöyle kenarlarını inceltebilirsiniz. Böyle aman ufacık demeyin. Artmış. Şöyle bakın etrafını çevirdim. Sonra bir de böyle temizlerseniz fincanınızın yanına çok tatlı dantelli bir lokumluk olur.
Bunu böyle yanında tatlı tatlı kullanabilirsiniz. Daha sonra sırlayacağım bunları zaten. O zaman da renkli şekilde görme fırsatınız olacak. Arkasını da bir temizleyelim şöyle. Zaten ufacık oyuncak gibi oldu. Böyle fincanımızın yanına küçük lokum tabağımızı da ekleyebiliriz. Şimdi diğerine geçiyorum. Aynı şekilde yapacağız. Değişen hiçbir şey yok. Alıp bir temizleyiveriyorum şöyle bir. Çamur bir rahatlasın çamur. Bitmiyor temizleme işleri, bitmiyor. Şimdi buna da ne yapacaktık? Böyle dokular yapacaktık üzerine. Hala duruyor gördüğünüz gibi. Ben bunu bir deniyorum şimdi. Tam bir buraya yerleşme boyunu bulacağım. Çünkü bazen böyle oluyor. Açtığım için tekrar doku verdikten sonra çamur hafifçe incelip esneyebiliyor. Tırtıklamaya başlamadan önce tabii ki planımı yapıyorum. Önce planlıyorum. Bunu da isterseniz şöyle üst üste getirebiliriz. Üst üste nasıl yapıldığını görmüş olabilirsiniz. Yine diğeri gibi de yapabilirsiniz tabii ki. Şöyle üstüne koyuyorum. Üst üste getirmek istediğim için tam yerleşsin. Bakın buradan tam silme buraya koydum. Buraya çeviriyorum. Birazcık da şunu içeriye doğru yapacağım ki evet. Şöyle üst üste yapışsın. Şimdi şuradan bu sefer şöyle birazcık bir parça bırakıp kesiyorum. Bu böyle bunun üstünde görünsün istiyorum. Belki bunu da fincan değil, saksı olarak kullanırız. Böyle. Ve de bunu buraya yapıştıracağım bu sefer. Üst üste böyle birbirinde kat varmış gibi görünecek. Yapıştırmaya başlamadan önce çamurum çok kurumuş. Şunları alalım. Dokularımı aldım. Şöyle hafifçe yine bir ıslatıyorum. Bunu sırladığınızda üzerindeki her detay, yaptığınız her şey, bütün detaylar görünecek. O yüzden mesela bu çamurda hani bunun üzerinde çok az çıkmış ama şu anda öyle görünüyor. Daha sonra söylediğim gibi sırladığımızda buradaki parmak izlerimiz bile görünüyor. Dolayısıyla az da olabilir. Daha sonra çoğaltabilirsiniz yaptıklarınızı. Şimdi ne yapıyorum? Bunu verevine kesmeyeceğim. Düz keseceğim. Çünkü üst üste getireceğim kestiğim yeri. Bunu da şöyle bir düzeltiyorum sadece. Sonra kenarını dümdüz kestim. Şimdi burada da bunu bunun üstüne yapıştıracağım için burayı bir tırtıklıyorum. Sonra şöyle göstereyim, daha iyi olacak sizin için de. Bunu da buraya yapıştıracağım için, yani burada yapıştıracağım yer görüneceği için şu kadar bir yerini tırtıklayacağım. Birbirine yapışacak iki yüzeyi tırtıklıyorum. Burayı da iyice karalayarak tırtıklıyorum. Hiç boş yer bırakmıyorum. Alt kısmını da tırtıklıyorum iyice. İyice karalayabilirsiniz. Burasını da tırtıklayalım. Evet, iyice tırtıkladıktan sonra her zamanki gibi balçığımı bir tarafına sürüyorum. Sürdüm. Bunun da yine bir tarafına balçığımı sürüyorum. Evet. Şimdi ne yapacağım? Yine şuradan yerleştirmeye başlıyorum. Bakın buradan şöyle iyice yukarıdan küçük küçük iterseniz iyice yapışır. Burayı da itiyorum ve bunu bunun üzerine böyle yerleştirdim. Şurada mesela yaprağın izi yüzünden çatlamaya başlamış bir yer var. Orayı hemen şöyle bir nemlendirdim. Böyle kurumaya başlayan yerler olursa lütfen hemen nemlendirin. Hafifçe nemlendirin. Çatlamasın. O çatlaklar yürür sonrasında. Ona izin vermeyin. Evet, şimdi yine ne yapıyorum? Bunun burası zaten yapışacak birbirine. Bütün alttan yukarı çekme işlemi tamamlandıktan sonra şu işlem
Hafifçe yine bir temizliyorum. Sonra çeviriyorum. Bu kenarı yapıştı mı ondan da emin olacağım. Fırçamı suya batırarak şuradaki boşluğu tamamen kapatıyorum. Eğer ufak tefek boşluklar görürseniz balçık ekleyin. Bir de hop aldık. Süngerle de temizledim. Burasında hiçbir boşluk olmadığını görebiliyoruz. Bunu şimdi aynı bu yaptığım şeyi iç kısmına da yapıyorum. Suyumu iyice süzdüm ve bastırarak iç kısmında temizleyip şuradan da birazcık birbirine tutturalım ki sonrasında çatlamasın. Şimdi ne yapacağım? İç ve dip kısmına böyle yuvarlaklar yaparak oradaki balçığı da iyice oraya kapattığından emin oluyorum. Ve de yuvarlak şekil aldığından içinde böylece temizlemiş olduk. Şimdi şu ağız kısmını tekrar temizliyorum. Ne kadar temiz yaparsanız işiniz de o kadar temiz ve güzel çıkacaktır. Bardağımızın içi de tertemiz oldu. Şimdi en son şu alt kısmını da böyle küçük küçük sıyırıyorum. Ne kadar ufak yaparsanız o kadar iyi olur. Buradaki bağlantı yeri bunu yaptıktan sonra artık tamamen kaybolacak. Bağlantı yeri görünmeyecek ve fincanımızın oraya yapıştığından emin olacağız. Yukarıya doğru alıyoruz. Mümkün olan en düzgün şekle getiriyoruz. Evet. Şimdi bir derleyip topluyorum. Arada böyle çatlama riski olan yerleri nemli fırçamla temizliyorum. Çok derin yapmamaya çalışın. Bitkilerin damarları çamuru deşebiliyor, öyle söyleyeyim. Böyle şeylerle karşılaşabilirsiniz. Hepimizin karşılaştığı şeyler. Ama sırlandıktan sonra söylediğim gibi bütün detaylarıyla her şey ortaya çıkacak. Bir kere daha şu alt kısmını temizleyeceğim. Her yerin temiz olduğunda emin oluyoruz. Fincanımızın her yerini düzelttik. Bunun da yapıştırma yeri şöyle üste geldi. İsterseniz buraya kulp takabilirsiniz. Ufak düğmeler takabilirsiniz siz de yine çamurdan. Ya da hiçbir şey yapmadan bu şekilde bırakabilirsiniz. Bugün dokulu fincanlarımızı yaptık. Bir dantel dokulu ve kulplu, bir tane kulpsuz ve bitki dokulu fincanımızı yaptık. Bunları değişik şekillerde kullanabilirsiniz. Tabii ki bu yaptığım ürünlerin sırlanmış ve boyanmış şekillerini de sizinle paylaşacağım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Farklı sorularınız varsa yorumlara bırakırsanız elimden geldiği kadar çok yardımcı olmaya ve cevap vermeye de çalışıyorum. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. En kısa zamanda görüşmek üzere. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.